Merhaba, hoş geldin. Shrutify ben. 2025 yılı Heidel Şöleni tamamlandı. Şölende bahsi geçen konuları bu videoda mümkün olduğunca özetlemeye çalışacağım. Ama biraz fazla sayıda kategori ve altı çizilmesi gereken çok fazla sayıda nokta var. Ben mümkün olduğunca kısaltmaya çalışacağım. Eğer bahsettiğimiz konuyla ilgili herhangi bir tarih açıklandıysa videoda onu da belirteceğim. Ama bazı konularda net bir tarih yok. Bunun için internet sitesini yani tr.playblackdesert.com'u takip etmek gerekiyor. Haberler aracılığıyla gelecek güncellemelerin, içeriklerin tarihleri mutlaka orada paylaşılacaktır. Şimdi biz bu şölenlerin ve genel olarak oyunun kritiğini yayınlarda yapıyoruz. Fırsatın zamanla olduğunda bir uğrarsan sevinirim. Hem Twitch'te hem YouTube'da. Bu videoda ben hızlıca direkt şölende bahsi geçen konuların özetine değineceğim. Mümkün olduğu ölçüde. Ayrıca videoyu bölümlere de ayıracağım. Özellikle peşinde olduğun, öğrenmek istediğin bir konu varsa video bölümlerine veya zaman damgalarına göz gezdirebilirsin. Şimdi söylediğim gibi çok fazla sayıda konu ve altı çizilmesi gereken nokta var. O yüzden direkt başlıyorum. Direkt şölen içeriğine geçiş yapıyorum. 오너라 귀신들이야! 아하, 구생양몽이로다. Evet, Black Desert'ın 30. sınıfı, yıllardır geleceği bilinen, beklenen, bahsi geçen o Wukong nihayet 2 Temmuz 2025 tarihinde geliyor. Wukong zaten Black Desert'ın mobil versiyonunda var olan bir sınıf. Fakat PC versiyonu mobildeki Wukong'tan biraz farklı görünüyor. Aslında oynayacağımız karakter bir maymun değil. Black Desert'ın PC versiyonundaki Wukong, Sun Wukong'un soyundan geldiği için içinde saklı olağanüstü bir enerjiye sahip olan tam anlamıyla bir insan. Aynı zamanda Lang karakteriyle de bir bağlantısı var. Yani hikayeleri bir noktada kesişiyor. Detaylarına Wukong karakteri çıktığında eklenecek olan görevler ile ulaşabileceğiz. Şimdi Wukong'un ana silahı güç asası, uyanış silahı ise yeşim sütun olarak geçiyor. Bu karakter tıpkı Deadeye ve Bilge gibi uyanışı olmayan bir yükseltme karakteri olarak tasarlanmış. Ana silahı olan güç asasını kullanarak kısa ve hızlı kombolar yaptığını görüyoruz videolarda. Bu tür saldırılarla ön plana çıkacağı aşikar. Saldırı menzili çok geniş olmasa da hızlı, ardışık saldırılarla komboyu sürdürebilen bir karakter. Wukong'un alt silahı ise su kabağı şişe. Wukong rakibinin HP'sini çekerek su kabağı şişeye doğu gücü olarak aktarabiliyor. Bu sayede atalarının gücünden yararlanabiliyor bu karakter. Eğer su kabağı şişe tamamen doğu gücüyle doluysa Wukong artık cennetin eşiti moduna geçiş yapabiliyor. Bu da onun elindeki güç asasının tüm potansiyelini tam anlamıyla kullanmasına imkan tanıyor. Yani elindeki su kabağı şişe tamamen doğu gücüyle dolu olduğunda cennetin eşiti moduna geçiş yapmasına imkan tanıyor ve Wukong'un skill'leri ek etkilere sahip oluyor. Videoda gördüğün gibi cennetin eşiti moduna geçiş yaptığında Wukong'un güç asası esnemeye başlıyor. Buna bağlı olarak da hasar verdiği alan genişliyor. Ayrıca güç asası büyümüş haldeyken saldırıda başarılı olursan Wukong'un sonraki becerisi hedefe doğru atılmasına yani hızla ona yaklaşmasına imkan tanıyor. Buna bağlı olarak saldırıları ardı ardına isabet ettirdiğinde Wukong hiç durmadan mobil bir şekilde saldırılarına devam edebiliyor. Sun Wukong'un en bilinen özelliklerinden birisi zaten klon çıkarma. Bunu mutlaka duymuş veya bir yerde görmüşsündür. Bu klon çıkarmada cennetin eşiti modunda otomatik olarak tetikleniyor. Klon ortaya çıkıyor ve savaşta Wukong'a destek olmaya başlıyor. Biraz Striker'a benziyor o açıdan. Wukong 2 Temmuz'da gelecek güncellemeyle oyuna eklenecek. Yani bu hafta gelecek güncellemeyle ekleniyor. Bu hafta güncellemenin de bu arada Perşembe günü değil, Çarşamba günü yani 2 Temmuz'da geleceğini hatırlatmış olayım. Evet, benim çok coştuğum bir başka karakter daha, Savior. Tasarım aşamasındaki yeni bir karaktermiş. Bu iki elle büyük bir kılıç kullanan kadın şövalye karakteri olarak geçiyor. Ama bu karakter henüz hazır değil. Muhtemelen Wukong'dan sonra çıkacak sıradaki karakter olacak. Ne zaman çıkacağı henüz belli de değil. Edania ikinci kısmı ile birlikte çıkarmayı hedeflediklerini belirttiler. Neden o zaman bu karakteri şimdi gösteriyorlar? Çünkü bu şölende bir yeni bölge tanıttılar. Az sonra hemen bu konudan sonra zaten ona değineceğiz. Ve bir de yeni karakter tanıttılar. O da Wukong. Az önce zaten tanıştık. Bu yeni eklenen Edania bölgesi ve Wukong birbiriyle hiç alakalı, hiç bağlantılı içerikler değiller. Hiçbir alakaları yok. Bu nedenle hem hikaye hem de tasarım açısından yeni bölge Edania ile tamamen uyumlu bir karakter göstermek istedikleri için Savior'ı da bizimle tanıştırdılar. Açıkçası ben aşırı sevdim bu karakteri. Çok yükseldim. Daha Wukong yeni gelecek. Önümüzdeki günlerde Wukong oynamaya başlayacağız ama şimdiden Savior benim radarıma girdi. 에다나여 들리는가?
Şeytan Diyarı Edanya. Şimdi daha şölenin başında Edanya bölgesinin oyuncular için ne tür bir anlam taşıyacağını netleştirmek istediler. Biz bugüne kadar oyuna eklediğimiz bölgeleri yeni veya eski tüm oyuncuların kolayca erişebileceği, ulaşabileceği şekilde tasarlamıştık. Böylece oyundaki bütün oyuncuların bu yeni içerikten keyif almasını planladık dediler. Fakat bu sefer biraz farklı olacakmış. Oyunda aktif olarak bulunan mevcut maceracıların bile ancak giriş kısmında meydan okuyabilecekleri bir bölge olacak burası. Edanya bölgesinin daha derinlerine inmek için oyuncuların ciddi bir gelişim sürecini ve zorlu meydan okumaları göğüslemesi gerekiyor dediler. Yani bu basit bir bölge genişlemesi değil. Oyunda bir noktaya gelmiş, ya ben artık endgame oldum, artık daha üstünü yapamam diyen oyuncular için ciddi bir meydan okuma sahnesi olacağını söylüyorlar. Aynı zamanda benim anladığım kadarıyla PvP konusunda da oyuncuyu arkadan iten, sürekli PvP'ye yönlendiren bir bölge olmuş gibi görünüyor. Temel mekanikleri en azından oyuncuyu bu noktaya itiyor gibi görünüyor. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da gireceğim az sonra bu yeni bölgenin. Bakalım sen de benimle aynı şeyleri düşünecek misin? Şimdi Edanya'daki av sahaları mevcut av sahalarından biraz farklı olacak. Kalelerin etrafına kalenin sahibine sadık olan canavarlar yerleştirilmiş durumda. Bu canavarlarla bayağı normal av sahalarında olduğu gibi yüzleşebilirsin. Gidip orada grind atabilirsin. Kale sahibi boss ise kalede olacak. Zorluk seviyesi en düşük olan kale Jordi'nin Aterion Kalesi. Burası için 350 AP ve 427 DP gerekiyor. Bu ilk av sahası ve boss Jordi ile yapılan savaş birçok maceracının keyifle oynayabileceği bir sınırlama ile sunulacak dediler. Bundan sonraki bosslarda ise AP ve DP ayrımında net bir sınır olacakmış. Yani ileri seviye kalelere baktığında AP gereksinimleri 360, 365, 370 ve 380'e kadar çıkacak. DP ise istikrarlı bir şekilde artarak 460'a kadar ayarlanmış olacak. Her bir av sahası ve boss için de yeni mekanikler ve farklı savaş tarzları hazırlanmış. Bu yeni bölgede 5 tür boss var. Bir hafta içerisinde sadece bir kez infaz yapılabilecek şekilde tasarlandı. Zorluk seviyesine göre daha fazla ganimet elde edilebilecek. Yani daha zor boss'u kesersen daha yüksek ganimet alacaksın. Her hafta yapılması gerektiği için de zorluk seviyesini çok yüksek tutmamayı planladıklarını dile getirdiler. Ayrıca her oyuncunun atraksiyon ve karı tapınak gibi haftalık rutinlerine eklediği bazı etkinlikler var. Yeni bir boss içeriği daha eklemiş oluyorlar bu sayede. Bu yüzden oyunculara fazla yük getirmemek için boss'u çok zor tutmadıklarından bahsettiler. Her hafta bu 5 boss'tan bir tanesini seçip indirmen yeterli olacak. Peki ganimetler neler olacak? Öncelikle yeni bir eser ve ışık taşı eklenecek. Buradaki Edanya canavarlarını öldürerek elde edilen ganimetler mevcut eser ile birlikte yapılandırılacak ve tamamen yeni bir eser haline gelecek. Yani aslında yeni bir item eklenmeyecek, yeni bir kaynak eklenecek. Bu kaynak sayesinde eser ve ışık taşını yükseltme, yapılandırma yöntemine sahip olacaksın. Şimdi Edanya bölgesiyle birlikte Edanya ırkı olarak geçen yeni bir ırk daha ekleniyor oyuna. Edanya'daki canavarlar tam anlamıyla bu şekilde bir ırk olarak ayarlanmışlar. Bu da demek oluyor ki Edanya ırkına karşı ek hasar ismiyle yeni bir hasar türü daha eklenecek ve bu yeni bölgedeki savaşlarda bu hasar türüne odaklanman gerekecek. Bu etki tabii yeni eklenen kristallerle de kullanılabilecek. Bu şölende savaş sistemi değişikliklerinde artık ırklara karşı ek hasar, yani soft cap'in aşılamayacağından bahsedildi. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu konuyu da detaylandıracağım. Yüksek seviye av sahalarına girmek için AP değerleri de oldukça önemli bir hale gelecek bu yüzden. Ayrıca bu Edanya ırkına karşı ek hasar da oldukça önemli bir unsur olacak. Evet, Edanya'nın yeni kristali ekleniyor dedik. Özellikle düşük seviyelerdeki av sahalarında elde edilebilen karanlık yok oluş kristali ile yüksek seviye av sahalarında elde edilen karanlık yıkım kristali. Bunların isimleri bu arada oyuna yansıyana kadar değişiklik gösterebilirmiş. Bu kristaller Edanya ırkına karşı ek hasar etkisine sahip olacaklar. Bunun dışında şafak kristalinin de geliştirilebilir olması için hazırlık yapıyorlar. Ve yeni bölge Edanya aracılığıyla oyuna bir de yeni yaşam kristali ekleniyor. Onun detaylarına da life skill bölümünde değineceğim. Bu yeni hasar türünü, yani Edanya ırkına karşı ek hasarı içeren yeni iksirler, öz iksirler, 2 yeni parfüm tarifi de oyuna eklenecek. Şu an cesaret parfümü ya da derin deniz parfümü gibi PvP'de gerekli olan parfüm tarzı eşyalar oldukça azaldı. Edanya güncellemesinden sonra yüksek seviye parfümler üretilebilecek yeni bir üretim tarifi eklemeyi düşünüyorlar. Bu yeni parfüm sadece Edanya malzemeleriyle üretilebileceği gibi mevcut parfümlerle de üretilebilir olacak. Burada söylenmek istenen aslında şu: artık oyuncuya tek çeşit üretim yöntemi dayatmak yerine yeni bir bölge geldiğinde hem bu bölgenin kaynaklarıyla üretim yöntemi hem de bu bölge oyuna eklenmeden önce kullanılan mevcut tariflerle aynı parfümü üretme seçeneği de eklemeyi düşünüyorlar. Edanya bölgesi oyuna 6 Ağustos'ta Kore'de, 7 Ağustos'ta da MENA'da ekleniyor olacak. Ayrıca Edanya bölgesiyle birlikte oyuna Primordial Parça ve Primordial Mücevher adında 2 yeni kaynak daha ekleniyor. Şimdi bu kaynakların ne işe yarayacağını netleştirmek için bir sonraki konuya geçiyoruz. Bir sonraki konu da Hükümran alt silahı. Evet, Hükümran alt silahı sonunda geliyor. Bu alt silah Nover ve Kutum'un birleşimi gibi olacak. Yükseltme dereceleri ana silah ve uyanış silahı ile aynı olacak. Yine toplamda 10 dereceden oluşacak ve yükseltme zorluğu da daha önce deneyimlediğimiz Hükümran silahları ile aynı şekilde olacak. Üretim kısmında ise 3 farklı yöntem bulunuyor. Uyanış
Uyanış ve ana silaha kıyasla daha fazla malzeme gerektirecek şekilde tasarlanmış bu yöntemler. Birinci yöntem 2 farklı pen karayıldız alt silah ve alacakaranlık mücevheri ile üretme seçeneği. İkinci yöntem ise 20. seviye kapraslı 1 adet pen kutum alt silah, 20. seviye kapraslı 1 adet pen Nova alt silah ve 1 pen karayıldız alt silah birleştirilerek elde edilen yöntem. Üçüncü yöntemde ise 1 adet pen karayıldız alt silah, alacakaranlık mücevheri ve primordial mücevher birleştirilerek elde edilebilecek. Birinci ve ikinci yöntem hızlıca alt silaha ulaşmak isteyen oyuncular için, üçüncü yöntem ise adım adım Edanya'nın girişinden itibaren gelişmek isteyen maceracılar için sunulmuş alternatif bir yöntem. Üçüncü yöntemin birinci ve ikinci yönteme göre daha uzun süreceğini unutmamak gerekiyor. Çünkü bir primordial mücevher 1000 adet primordial parçadan üretiliyor olacak. Nasıl elde edilecek peki bu parça? Haftalık bosslar, av sahaları, ana görevler ve haftalık görevler gibi Edanya bölgesinde zaman geçirdikçe elde edilebileceği için diğer iki yönteme kıyasla biraz daha uzun sürecek. Hükümran alt silahı Ağustos ayı içerisinde oyuna dahil edilecek. Evet, bir sonraki konuda bir başka yeni item, o da Edana'nın savunma teçhizatı. Bu eski savunma teçhizatlarının üst seviyesi ekipman olarak geliyor. Nasıl ki hükümran alt silahı Novur ve Kutum'un birleşimi şeklinde ise Edana'nın savunma teçhizatı da hasar azaltma ve kaçınmanın birleştiği bir şekilde tasarlandı. Mevcut uykudaki köken savunma teçhizatı geçmişteki Debo aksesuarlarıyla benzer bir soruna sahipti. TED'den pen'e yükseltmek oldukça zordu. Başka bir alternatifi de olmadığı için oyuncular DP'yi daha fazla artırmanın zor olması gibi bir engelle karşılaştılar. Bu yüzden bu seferki Edana'nın savunma teçhizatını da geçen yıldan beri üzerinde çalışılan hükümran alt silahı ve karazat aksesuarları gibi sunmayı planlıyorlar. Fakat bildiğin gibi az önce de hükümran alt silahından bahsettik. O da açıklandı. Böylece 4 farklı savunma teçhizatının da aynı anda eklenmesiyle yine oyuncunun üzerinde tamamlaması gereken birçok hedef ve birçok yük bindirilmiş olacak. Bu nedenle Edana'nın savunma teçhizatının üretim yöntemini basit tutmayı hedeflediklerini dile getirdiler. Yükseltme için gereken malzemeler de sınırlandırılacak. Bir seferde birden fazla derecenin atlanabilmesi durumlarının böylece önüne geçilecek. Peki nasıl üretilecek bu zırh? Mevcut TED derece uykudaki köken savunma teçhizatına bir adet Edana'nın parçası eklenerek ilerlenecek. Edana parçası da Edanya bölgesindeki herhangi bir boss'a karşı zafer kazandığında elde edebileceğin bir eşya. Doğal olarak eğer senin elinde TED derece uykudaki köken savunma teçhizatın var ise Edana parçası ile hemen üretim yapabilir ve Edana'nın savunma teçhizatını elde edebilirsin. Şimdi bu zırhı yükseltmek içinse Edana'nın Karataşı isimli özel bir yükseltme malzemesi kullanılacak. Edana'nın Karataşı 1 adet Edana'nın parçası, 3 adet keskin kara kristal parçası, buraya da girdi keskin ve 20 adet de kapras taşı ile üretilebilir olacak. Yani bu da ne demek oluyor? Edana'nın parçası Edanya bölgesindeki bosslardan elde edilen zafer ödülü olduğu için ve Edanya bölgesinde de haftada yalnızca bir boss kesilebildiği için eğer bossları düzenli takip edersen haftada yalnızca bir kez yükseltme hakkına sahip oluyorsun. Peki diyelim ki sende pen derece uykudaki köken savunma teçhizatı var. Yani helak yaptın. Bu durumda sana doğrudan Okt yani 8. seviye Edana'nın savunma teçhizatı dönüştürme imkanı sunulacak. 23 Haziran itibariyle dünyada helak yapmış 77 maceracı ve toplamda da 99 adet helak savunma teçhizatı varmış. Yani ben daha önce deneyimlemediğim için bilmiyorum tabii. Okt seviye Edana'nın savunma teçhizatı bu oyuncuları onure etmek için yeterli bir dönüşüm oranı mıdır? Daha önce helak yapmış bir oyuncuya sormak lazım bunu. Varsa o dünyadaki 77 kişiden birisi aramızda ya da 78. kişi olmak için helak denemelerini sürdürenler varsa yazarsa sevinirim. Çünkü Edana'nın savunma teçhizatında TED'den pen'e geçişi denerken 240 fail stack ile başarı oranı %14.87. SEP'ten Okt'a yani 7. seviyeden 8. seviyeye geçişte ise 310 fail stack'te %4.99 başarı oranına sahip oluyorsun. Bu yükseltme denemesini haftada yalnızca bir kez yapabiliyorsun ve kadim örs kullanılabiliyor. Garanti yükseltme pen için 11, Okt için 30 agriste tetikleniyor. Yükseltme malzemesi yani Edana'nın Karataşı elde etme yönteminde kısıtlama olduğu için buradaki sorun sadece yükseltmenin zorluğu değil. Bu yüzden kadim örs değerleri de hükümran silahlara kıyasla daha düşük tasarlanmış. Edana'nın savunma teçhizatı tıpkı hükümranda olduğu gibi pen ve ok seviyesine yükseldiğinde de özel efektler kazanacak şekilde tasarlanmış. Eğer Edana'nın savunma teçhizatının 4 parçasını da tamamlarsan aynı görünüme sahip bir kıyafet setini de alabileceksin. Bu savunma teçhizatı özellikle hasar azaltma ve kaçınmayı büyük ölçüde artıracak. Tabii bunu dengelemek için daha fazla AP'ye ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden iki ana değişiklik yapılacak. İlk olarak mevcut hükümran ana silah ile uyanış silahı
silahın AP'si daha da artacak. Artık pen, hex ve sep yani 5, 6 ve 7. seviyelere ulaştığında AP her seferinde 1 artacak. Toplamda da 3 artmış olacak. Buna ek olarak hükümran silahını yapılandırırsan ekstra 3 AP daha alabileceksin. Yani toplamda 6 AP artışı gerçekleşecek. Ya bunu örneklendirmek gerekirse Okt yani 8. seviye hükümran silahı 146 AP'den 152 AP'ye çıkıyor olacak. Bunun için ekstra bir şey yapmana da gerek yok. Elinde bu silah var ise AP değeri güncelleme ile birlikte otomatik olarak yükselecek. Yani bu demek oluyor ki hükümran ana silah da artık yapılandırabilir olacak. Yapılandırılmış ana silah ekstra 3 AP etkisi alacak ve sadece ana silaha özel kaçınmayı dengelemek için ekstra 50 isabet etkisi daha eklenecek. Bu arada bu ana silah yapılandırma özelliği yalnızca hükümran silahı için geçerli olacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Yapılandırma için Garmot'un kalbi gerekiyor. Bildiğin gibi bunu kolayca bulmak mümkün değil. 7 senedir bir kez bile düşüremedim. Şanssızlığın nirvanası gerçekten. Bu yüzden 10 Temmuz güncellemesiyle birlikte tüm oyunculara bir adet pazarda satılamayan geri akan Garmot'un kalbi hediye edilecek. AP artışı etkisi 10 Temmuz güncellemesiyle birlikte oyuna sürülecek. Fakat 50 ekstra isabet etkisi için şu an erken olduğunu, bunu daha sonra oyuna yansıtacaklarını dile getirdiler. Bu geri akan Garmot'un kalbini ana silahta kullanmak zorunda değilsin bu arada. Dilediğin silaha takabilirsin. Evet, bir sonraki konuya geçiş yapıyoruz. Edanya PvP. Şimdi Edanya'da 5 tane kale olduğundan bahsetmiştik. Bu kalelerde birer tane taht bulunuyor ve bu tahtlarda da şu anki kale sahipleri bosslar oturuyorlar. Kaleyi fethedip taht sahibi boss'a meydan okuyan ilk maceracı artık o kalenin sahibi ve bölgenin hakimi olan Edana mertebesine ulaşacak. Edana olduğunda büyük bir güçle birlikte o tahta oturma hakkına sahip oluyorsun. Edana mutlak güç sahibi anlamına geliyor. Bu yüzden ona meydan okumak ve alt etmek çok da kolay olmayacak. Ayrıca şöyle bir şey de var. Edana olduktan sonra tahtını korumak için diğer oyunculardan gelecek meydan okumaları da göğüs germen gerekiyor. Şimdi Edana olmak için ne gerekiyor? Öncelikle Edana olmak istediğin kalenin boss'unu infaz etmen gerekiyor. Boss'u infaz ettiğinde artık her hafta belirlenen saatte yapılacak olan Edana Savaşı'na katılma potansiyeline sahip olacaksın. Fakat savaşa başvuran herkes katılamıyor. Sadece seçilen 10 kişi savaşa dahil olabiliyor. Örneğin ön şartları sağlayan 100 maceracıdan 7'si en yüksek AP-DP toplamına göre seçiliyorlar. Kalan 93 kişi arasındansa zar atılarak 3 kişi daha belirleniyor. Kura yöntemiyle geliyor yani. Diğer 3 kişi. Seçilen bu 10 kişi belirlenen günde, belirlenen konum ve saatte bir araya gelerek savaşa katılıyorlar. Savaşın herhangi bir kuralı yok bu arada. O 10 kişi arasından hayatta kalan son kişi doğrudan Edana oluyor. Seçilen Edana bir hafta boyunca artık bu tahtın, kalenin ve bölgenin sahibi oluyor. Serverda gerçekleştirilen ilk Edana Savaşı'nı kazanan kişi doğrudan Edana oluyor. Bu kişi bir hafta sonra gerçekleşecek Edana Savaşı'na katılmıyor. O tahtında oturup 10 kişinin katıldığı Edana Savaşı'nı izliyor keyifle ve bu savaştan galip çıkacak oyuncuyu bekliyor. Edana Savaşı'ndan galip çıkan oyuncu sonunda taht sahibinin önüne geliyor ve ona meydan okuyarak birebir vs atıyorlar. Edana hakimiyetini sürdürmek için bu meydan okumaya karşılık vermek ve rakibini alt etmek zorunda. Bu vs'yi kazanan oyuncu yeni Edana olarak bir hafta boyunca hakimiyeti eline alıyor ve tahta oturuyor. Edana eğer bu meydan okumaya karşılık vermezse veya savaşı kaybederse beraberinde tahtı, kaleyi ve bölgeyi de kaybediyor. Şimdi Edanya bölgesi birinci kısımda bildiğin gibi 5 tane kale olacağından bahsetmiştik. Bu da toplamda 5 Edana olacağı anlamına geliyor. Şimdi Edana önemli bir mertebe ve Edana olduğunda büyük bir güce sahip olacaksın. Öncelikle tahtın sahibi olarak özel bir taç kazanıyorsun. Her kalenin tacı kalenin temasına uygun şekilde tasarlanmış olacak. 5 kale için 5 farklı taç olacak yani. Bu taç senin megafon veya enerji harcamadan dünya sohbeti ve sunucu sohbetine mesaj gönderebilmene imkan tanıyor. Trash Talk Forever. Ayrıca oyunda karakter adının yanında bir taç simgesi görünecek. Yani oyunda seni gören bir oyuncu bir Edana olduğunu, kale sahibi olduğunu net bir şekilde anlayacak. Aynı taç sohbette de görünecek bu arada. Edana'nın benim en çok beğendiğim bir başka özelliği de vergi konusu. Sen artık kale sahibisin, bölgenin hakimisin, tahtta oturuyorsun ve bu bölge senden soruluyor. Eğer senin kalenin coğrafik sınırları içerisinde bir alanda grind atmak isteyen bir oyuncu varsa sana bir ödeme yapmak durumunda. Edanya'daki her av sahasında Marnie'nin gizli diyarı bulunuyor. Fakat bizim bildiğimiz Marnie'nin gizli diyarından farklı olarak bu bölgedeki Marnie'ye girmek için kaleden kullanım hakkı satın almak gerekiyor. Bu şekilde elde edilen gelirin bir kısmı da doğrudan Edana'nın cebine giriyor. Yani tam anlamıyla senin bölgende grind atmak isteyen oyuncuları vergiye bağlıyorsun. Ayrıca Edana olduğunda kaleye yakın bir yerde sunucu atman durumunda bekleme süresi engeline de takılmıyorsun. Bekleme süresi olmadan sunucu değiştirebileceksin gönül rahatlığıyla. Öldüğünde de herhangi bir ceza almayacaksın. Ve bu ceza almama kuralı senin bölgende bir başka maceracıya zorla saldırma durumunda da geçerli olacak. Yani karmam
düşecek endişesi olmadan dilediğin gibi senin bölgende gördüğün herhangi bir oyuncuya PK açabileceksin. Peki Edana onun bölgesinde dolaşırken bana PK açtı ve saldırdı. Ben de onu indirdim. Ne olacak? Yeni Edana ben mi olacağım? Bu bölgeyi ele mi geçireceğim? Hayır. Edana bu durumda gururu dışında bir şey kaybetmiyor. Sen de yeni Edana olmuyorsun. Edana olmanın tek yolu Edana Savaşı sürecinde başarıya ulaşmak. Edana kendi bölgesinde vergi ödemeyen kişileri dilediği gibi saldırabilir. Bölgesinde grind atmak isteyen kendi klan üyeleri veya arkadaşları için yer açabilir. Yani o av sahasındaki tüm yetki Edana'ya ait. Fakat Edana bu avantajlara sadece kendi toprakları üzerinde sahip. Yani Edanya'nın tüm bölgelerinde, başka bir Edana'nın bölgesinde falan bu avantajlara sahip değil. Bunlara sahip olmayacak. Bunun dışında önemli bir özellik daha var. Edana bir kutsama atabiliyor. 2 saat boyunca geçerli olan %100 eşya düşürme oranı veren bir buff bu. Edana buff attığında kalesinin çevresinde avlanan tüm maceracılara bu kutsama ulaşıyor. Ayrıca bu buff ile toplam eşya düşürme oranını %400'e çıkarabiliyorsun. Yani oldukça avantajlı bir buff. Edana bu kutsamayı hüküm sürdüğü bir haftalık süre içerisinde tam 10 kez kullanabilecek. Tekrar kullanım için bekleme süresi hakkında bir bilgi verilmedi. Onun için güncelleme notlarını takip etmek gerekecek. Peki ben ne zaman bu Edanya bölgesi PvP'sine ulaşacağım diyecek olursan, Edanya bölgesi geldiğinde PvP'de otomatik olarak gelecek. Yani 6 Ağustos 2025 Kore, 7 Ağustos 2025'te MENA'ya geleceği tarih. Bir sonraki konu Masterclass. Masterclass her sınıfın en iyisinin seçildiği bir PvP turnuvası. Wukong ile birlikte 30 farklı sınıfın birebir ile en iyisinin seçildiği bir turnuva olacak bu. 2'ye 2 ve 3'e 3 savaşları içinse Arş Arenası kullanılmaya devam edecek. Bu savaşlara herkes katılamayacak. Sadece AP-DP toplamı bakımından zirvedeki %5'lik dilime giren oyuncular katılabilecek. Fakat bu sadece başvuru için geçerli. Yani başvuru için AP-DP toplamı zirvedeki %5'lik dilimde bulunan oyunculara bakıyorlar ama savaşlar sadece belirlenen ekipmanlarla yapılacak. Yani her katılımcının eşit güçte ekipmanlarla savaştığı bir turnuva olacak bu. Uyanış aktarım ayrımı olmayacak. Zaten böyle olsaydı çok sayıda turnuva olurdu. 30 bile bence çok. Ayrıca AP-DP toplamı için %5'lik diliminde duruma göre değişebileceğinden bahsettiler. Her sınıfın birincisi olan kişiye yeni binek olan Griffon verilecek. Bu binek 1 yıl boyunca bu oyuncuda kalacak. Ayrıca bu bineğin performansı da oldukça yüksekmiş. Beklediğinize değecek diyorlar. Bunun dışında özenle hazırlanmış ve kendini belli eden bir ünvan ve gelecek şölenlere davet gibi ödülleri de olacakmış bu turnuvanın. Bu turnuvayı da Eylül veya Ekim ayları içerisinde yapmayı planlıyorlar. Şimdi hazır Masterclass'ın ödüllerinden bahsederken, yani ödül demişken bu şölende verilen ödüllere de değinelim. Bir kısmı kupon kodları ile birlikte gelecek bu ödüllerin. Bir kısmı da belli tarihlerde oyun içerisinden gönderilecek. Kodları ekrana ve videonun yorum alanına yazacağım. Kupon kodları 31 Aralık 2025 23.59'a kadar geçerli olacak bu arada. Şimdi hediyeler şunlar. Açtığında primordial çekiç veya kadim çekiçten birini seçerek elde edebileceğin değerli çekiç seçim kutusu, 20.000 kron taşı, 6 adet J'nin keskin çekici, artı 150, 160, 180, 190, 200, 250 ve 300 Valks'ın tavsiyesi, silah takas kuponu kutusu, alt silah takas kuponu, 10 adet J'nin özel parşömeni, toplamda 21 adet sönük karanlık tüketimin kökeni, 3 adet düssel tütsülük, 1 adet yeni yolculuk kıyafet seçim kutusu, geri akan Garmot'un kalbi. Bu 10 Temmuz Perşembe bakımından sonra tüm maceracılara verilecek. Bundan bahsetmiştik. Ayrıca oyunda 31 Temmuz 2025 Perşembe bakımı öncesine kadar geçerli olan %1000 level experience, %400 beceri experience, %100 yaşam experience, tabii ki ticaret ve binek experience hariç ve bunun dışında bir de %100 eşya düşürme oranı var. Bir de Heidel Şölen'in özel Twitch drop ödülleri de var. 10 Temmuz 2025 saat 15.00'a kadar Twitch'te Black Desert kategorisindeki yayınları izleyerek premium seçim kıyafet kutusu, 500 kron, parlak yolculuk seçim kutusu, 30 adet zanaatkar hafızası, level yaşam parşömeni seçim kutusu, 5. seviye yükseltme yardım seti, 3. seviye yaşam yükseltme yardım seti, 10 adet eşya düşürme artış parşömeni, 10 adet de Florin gizli kitabı kazanabilirsin. Harika, ödüllerden de bahsetmiş olduk böylece. Şimdi sıradaki konuya gelelim. Daha önce aslında geliştirici videosunda bahsi geçen bir konuydu bu. Buff durumu panosu. Bu şölende ona yer verildi. Artık bilgilerim ekranından level experience'dan tüm yaşam experience'larına kadar toplam 33 adet buff etkilerini doğrudan görebileceğiz. Buff'ları tek tek aramamıza gerek kalmadan tek bakışta görebileceğimiz bir şekilde tasarlanmış bu pencere. Ayrıca bu buff'ların nerede uygulandığı gibi detayları da görebileceğiz. Bu kısım aslında çok önemli. Çünkü biz bugüne kadar aldığımız buff'ların aslında nasıl kullanıldıklarını bilmiyorduk. Özellikle Life Skill'de bu konuda biraz problem yaşıyorduk. Ben farklı buff, yemek ve iksirler kullanarak %100 binek experience aldım diyorduk. Fakat binek experience'ın %100 artmadığını gözlemliyorduk. Aslında burada olay aldığımız buff ve etkilerin tamamen birer parametreden ibaret olması ve ne tür formüller içerisinde nerede kullanıldıklarını bilmememizden ibaretti. Bu pencere artık buna da bir açıklık getirecek ve karakterin kendi etkisinden petlere, etkinliklere, eğitim level'ına ve yaşam becerilerine kadar hangi şekilde uygulandığını
uygulandığını detaylarıyla gözlemleyebileceğiz. Ben örneği yalnızca Binek Experience üzerinden verdim ama bu türevi bütün yaşam experience'larda gözlenen bir durumdu. Bütün meslekleri ve o mesleklere ait buff türlerini kapsayacak oldukça kullanışlı, detaylı ve yerinde bir geliştirme olmuş. Yani çok daha önce gelmesi gerekirdi tabii ama bugüne nasip oldu. Artık bu buff'ları hesaplama yöntemleriyle birlikte gözlemleyebileceğiz. Burada tek endişeleri ekranın biraz karmaşık görünmesi yönünde ama bence bir life skill oyuncusunun kesinlikle itiraz edeceği bir şey değil bu. Hatta birçok oyuncu tarafından çok sevilecektir diye düşünüyorum. Çünkü muammalarla, şüphelerle dolu bir oyun deneyimi yerine bilginin doğru şekilde anlaşılması daha önemli. Sonuçta eğlenmek, keyif almak için oynuyoruz ve bu tarz konularda önümüzü görememek, kafamızda sürekli soru işaretleri olması hiç de mantıklı değildi. Bu nedenle bu buff durumu ekranının hiçbir bilginin gözden kaçmaması için detaylıca hazırlanmış olması benim hoşuma gitti. Umarım Pearl Abyss bu yönde geliştirmelere devam eder. Bu çalışma, bu geliştirme Ağustos ayı içerisinde oyuna sürülecek. Merakla bekliyoruz. Bir başka konu entegre ön ayar konusu. Aslında uzun süredir bahsi geçen ama bir türlü oyuna eklenmeyen bu entegre ön ayar konusuyla ilgili de artık bu şölende yapılan çalışmaları görebildik. Entegre ön ayar, ayarladığın çeşitli setleri bir sayfada görebildiğin bir ayar fonksiyonu. Herhangi bir içeriğe girerken ona özel hazırlanmış ayarların otomatik olarak uygulanmasını sağlayan bir fonksiyon olarak öne çıkıyor. Ya bu aslında şöyle çalışıyor. Solari'de karşılaşma beklerken grind atıyorsun diyelim. Sistem karşılaşma bulduğunda otomatik olarak Solari için hazırladığın ön ayar devreye giriyor. Karşılaşma bittiğinde ve geri döndüğünde de kaldığın yerden devam edebilmen için grind ön ayarın otomatik olarak geri yükleniyor. Bu şekilde her içerik için ön ayarlarını önceden belirleyebileceksin. Bu özelliği 27 Ağustos Kore, 28 Ağustos MENA güncellemesiyle birlikte devreye almayı planlıyorlar. Evet, bir başka konu 2023 yılı içerisinde dünya haritası üzerinden bağlantı noktası enerji yatırımı yaparken alt karakterlerin enerjisini de kullanabileceğimiz bir özellik getirilmişti. Bu geldiğinde aslında oyuncular olarak biz ileride alt karakterlere giriş yapmadan onların enerjilerini farklı işlemler içinde kullanabiliriz diye ümitlenmiştik. 2 yıl sonra bugün artık bu fonksiyonu, bu konudaki kullanışlılığı artırma kararı aldılar. Bundan sonra artık işçi seçerken yan karakterlerin enerjilerini kullanabiliyor olacağız. İşçi seçme penceresinin solunda tüm karakterlerimizin yer aldığı bir liste olacak ve hangisi aktifse işçi arama eylemi o karakterin enerjisi üzerinden kullanılacak. Bu yıl içerisinde Ulu Kıta ve Keplan bölgelerine yeni bağlantı noktaları getirildi bildiğin gibi ve oyun genelinde bağlantı noktaları ile ev, atölye gibi mülklerin katkı puanı gereksinimi de azaltılmıştı. Alt karakterlerin enerjisiyle işçi arama özelliğini aslında o geliştirme ile eş zamanlı geliştirmeyi planladıklarını fakat yetişmediğini, bu nedenle şimdi geliştirebildiklerini ilettiler. Umarım ileride alt karakterlerin enerjileriyle enerji potu takası için de bir yöntem eklenir. İnsanlar artık alt karakterlere giriş yapmadan enerjilerini pota dönüştürebilirler diye ümit ediyorum. Çünkü endgame'e ulaşmış oyuncu sırf enerji potu satışından 5M kazanacak diye karakter Alusti'nin peşinde dolaşıp enerji potu yapmakla uğraşmaz. Uğraşmıyor. Oldukça da haklı. Belki bu özelliğin de karakter atmadan kullanılması oyuncuların enerjilerini kolayca pota dönüştürmesine imkan tanır. Ayrıca bu konuda yapılacak bir başka güzel geliştirme de Patreon'un dükkanını kullanırken yan karakterlerin enerjisini harcayabilmek. Bunun için de hazırlık yaptıklarını dile getirdiler. Bu geliştirme 9 Temmuz 2025'te Kore, 10 Temmuz 2025'te de MENA sunucusuna geliyor olacak. Evet, bir başka konuda Mavi Arena. Mavi Arena aslında yine yıllar önce 2021 yılında Kalfion şöleninde bahsedilen denizde geçen bir klan PvP içeriğiydi. Çeşitli sorunlar nedeniyle mecburen bu içeriği beklemeye aldıklarından bahsettiler. Yani burada en az bir kere bile denize çıkmış bir oyuncu bahsettikleri sorunları az çok biliyordur. Ama benim asıl ilgimi çeken şey bu sorunların henüz düzeltilmemiş olması gerçeği. Yani ben daha dün yine göz görevi için denizdeydim. Yarın yine çıkacağım ve desync kaynaklı birçok sorun yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Gemiye binen oyuncuya artık yalvarıyorum gözetleme kulesine, o direğe çık diye. Çünkü geri dönüp denizden oyuncu toplamak istemiyorum. Oyuncuların deniz PvP içeriği istediğini ve merakla beklediğini vurguluyorlar ki bu çok doğru. Black Desert Online'ın denizine umut dolu gözlerle bakan oyuncular hala var ama onlar bile bu haliyle bir PvP içeriğinin gelmesini beklemiyorlardır diye düşünüyorum. Her neyse bu sorunları Mavi Arena devreye alınmadan önce çözeceklermiş. Umarım çözülür. Çok isterim. Peki nasıl olacak bu Mavi Arena? Mavi Arena savaşları için birden fazla yöntem denemişler ve bağlantı noktası savaşının fetih sistemi kurallarını entegre edince beklediklerinden de iyi bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdiler. Bu Mavi Arena'nın alanları öncelikle Balenos Denizi ve Kalfion Denizi'nden ibaret olacakmış. İlk olarak bu yaz Balenos Denizi'nde başlayacakmış Mavi Arena. Kuralları da alan bağlantı noktası savaşlarındaki fetih sistemine benzer olacakmış. Klan olarak başvuru yapılabilecek. Maksimum katılımcı sayısı 20 kişi olacak. Katılan klan sayısına göre Balenos Denizi'nde rastgele adaların her birine kale yerleştirilecek. Ya bir kez kaleyi fetheder ya da rakip klanın gemilerinden en az 10 tanesini yok ederseniz ödül almak için minimum şartları sağlamış olacaksınız. Bağlantı noktası savaşı fetih sistemindeki gibi son kaleyi elinde tutan klan nihai zaferi elde edecek. Ayrıca Mavi Arena sadece deniz üzerinde gerçekleşeceği için karakterin rolü neredeyse yok. Yani daha çok gemilerle yapılan bir savaş türü. Tüm strateji ve taktiklerin merkezinde
gemiler olacak. Şimdi bu savaşın daha eğlenceli hale gelmesi için iki özel koşulu varmış. İlk olarak geminin hareket hızında azalma olacak. Mavi Arena başladığında geminin hız, hızlanma, dönme ve fren gibi hareketlerle ilgili tüm potansiyeli %50 azaltılacakmış. Yani daha eğlenceli savaşlar dönmesi için böyle yapıldığı söyleniyor ama bence az önce bahsettiğim bug'larla ilgili alınmış mecburi bir karar gibi geliyor bana. Bu desing'e bağlı bug'ların göz ardı edilebileceği minimum oran muhtemelen %50 idi. Gemilerin hareket ile ilgili tüm potansiyeli de tam olarak bu oranda azaltılmış oldu. Yani en azından gün aşırı denize çıkan birisi olarak benim hissettiğim bu bir oyuncu olarak. Her neyse, ilk koşul geminin hız ve manevra kabiliyetinin %50 oranında azaltılmasıydı. İkinci koşul ise bağlantı noktası savaşı sırasında gemi tamiri yapılamayacak olması. Bunun dışında rüzgarın gözyaşları gibi diriliş eşyaları da kullanılmayacak tabii ki. Gemin yok olursa ne olacak peki? Bu durumda iskeleye dönüp gemini tamir ettikten sonra tekrar yelken açacaksın. Bu nedenle Mavi Arena'ya özel kısa bir bekleme süresi olan gezgin haritası da vermeyi planlıyorlarmış. Şimdi normalde gemin yok olduğunda denizcilerin bundan etkileniyordu bildiğin gibi. Mavi Arena esnasında geminin yok olması durumunda denizciler için herhangi bir dezavantaj olmayacak. Yani gönül rahatlığıyla savaşabilirsin. Şimdi bu savaşta strateji önemli ve her geminin farklı bir rolü olacak. Sonuçta bu bireysel bir savaş değil, klan savaşı ve liderin filoyu nasıl yöneteceği de çok kritik bir konu. Bu savaşta klan kadırgası filonun merkezi olan ana gemi görevini üstlenecek. Mavi Arena başladığında bu gemi oldukça sağlam olacak ve kolayca yok edilemeyecek. Ayrıca diğer gemilere kıyasla kaleye daha fazla hasar verecek. Bu nedenle bu ana gemiyi yani kadırgayı iyi değerlendirmek oldukça önemli olacak. Mavi Arena'da sadece bir tane klan kadırgası kullanılacak. Karak gemileri ise daha çok karşı filo gemilerini yok eden asker rolünü üstlenecekler. Ayrıca klanın ana gemisi olan kadırgayı korumak ve rakip gemiyi yok etmek karak gemilerinin başlıca görevlerinden birisi olacak. Panaksiyon gemisi de aslında konuşuldu. Bu geminin Mavi Arena'daki rolüne de değindiler. Bu gemi karşı filonun düzenini yıkan bir tank rolü üstlenecekmiş. Panaksiyon'un dönüş manevrası becerisi de yenilenecek. Daha önce 45 derece ile sınırlı olan dönüş manevrası ile artık 180 derece dönebilmek mümkün olacak. Yani bir noktada çakılı bir şekilde sabit kalıp sağlam bir şekilde direnerek hızlı top atışlarıyla ortalığı karıştıracak bir rol üstlenecek Panaksiyon gemisi. Bunun dışında Mavi Arena'ya Eferia Dreadnought'a sahip olanlar da katılabilecekler. Normalde Dreadnought çok sağlam ve düşük AP değerine sahip bir gemi. Mavi Arena'da iyi bir dengeyle kullanılabilmesi için DP'si biraz azaltılırken AP'si de biraz artırılacakmış. Mavi Arena cumartesi hariç haftada 6 gün akşam 9'dan 10'a kadar mevcut bağlantı noktası savaşı saatinde gerçekleşecek. Aslında bunu normal bağlantı noktası savaşlarına entegre edecek şekilde geliştirmeyi düşünmüşler. Fakat oyundaki denizcilerin uzun süredir beklediği bir içerik olduğu için onlara özel ayrı bir savaş sistemi olarak sunmak istemişler. Bu savaşın ödülleri de denizcilikten keyif alan oyuncular için faydalı bufflar, klan sermayesi ve altın külçe içeriyormuş. Ganimet kutusunda deniz kristalinin potansiyelini yeniden atayabileceğiniz bir eşya ya da sarı dereceden kırmızı dereceye kadar deniz kristali çıkan kutularda olasılığa bağlı olarak elde edilecekmiş. Mavi Arena geliştirmesi 30 Temmuz tarihinde Kore, 31 Temmuz tarihinde de MENA sunucusuna sürülecek. Bir sonraki konu Alan Serby'nin manzara tablosu. Şimdi bu hazine eşyalarını elde etmek için çok uzun süreler boyunca hep aynı yerde grind atmanın beraberinde getirdiği bir bitkinlik durumu oluyor bildiğin gibi. Artık oyuncu o kadar süredir burada grind atıyor ki neredeyse midesi bulanacak seviyeye geliyor. Farklı bir yerde de grind atamıyor çünkü sırf değişiklik olsun diye farklı bir bölgede avlanmak, başka bir yere efor harcamak bu bölgede hazine eşyasını kaçırmasına sebep olabilir. Şimdi bu durumu tamamen ortadan kaldırmasa da daha katlanılabilir kılmak, hafifletmek için oyuna Alan Serby'nin manzara tablosu eklenecek. Nasıl çalışacak bu tablo? Örneğin Histeria harabelerindeki bir hazine eşyası lazım sana. Histeria harabelerinin manzara tablosunu etkinleştirdiğinde Histeria dışında başka bir av sahasında yani örneğin Altın Domuz Mağarası veya Karanlık Takipçisi yatağında avlansan bile Histeria'ya özgü hazine eşyalarını düşürebileceksin. Fakat bu tüm av sahaları için geçerli olmayacak. Sadece 300 AP ve üzeri av sahalarında etkinleşecek şekilde ayarlanacakmış. Tabi bu tabloyu etkinleştirmek için bir de gereksinim eklemişler. Hazine eşyası barındıran av sahalarında artık manzara eşyası düşecek. Yani Histeria harabelerinde avlanırsan Histeria manzarası elde edebileceksin. Bu eşyayı kullandığında da manzara tablosu tepki verecek ve ne kadar kullanırsan yani ne kadar farklı bir sahada avlanırsan büyüsünü o ölçüde kaybedip azalacak. Yani bir nevi Agres'in hiddetine benzer bir kullanım şekli olacak bunun. Bu da şuna imkan tanıyor. Histeria harabelerine bir karakter yerleştirip manzara düştükçe başka karaktere geçerek istediğin av sahasında artık grind atabilir ve Histeria harabelerine özgü hazine eşyasını düşürebilirsin. Tabi bu şekilde avlanmak hazine eşyasını düşürme oranına bir etkide bulunmayacak. Bunun özellikle altını çizdiler. O oranda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ayrıca oyuncuların kafasında şöyle bir soru işareti de belirebilir. Ya ben bu fonksiyonu kullanıyorum ama hiçbir faydasını görmüyor gibiyim. Gerçekten çalışıyor mu diye düşünebilir oyuncular. Sonuçta bu oldukça nadir bir hazine eşyası ve bu yöntemin çalışıp çalışmadığını anlamak çok kolay değil. Bu nedenle oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için kadim dilde yazılmış parşömen gibi manzara eşyasının ait olduğu bölgeye özgü
Çünkü temel garantili eşyalarda grind esnasında düşüyor olacak. Yani kadim dilde yazılmış parşömen burada düşüyorsa Histeria harabelerine özgü hazine eşyası da düşer diyebileceksin. Yani hep aynı bölgeye gömülmektense biraz olsun kısır döngüden çıkıp oyuncunun nefes alması için böyle bir özellik geliştirmişler. Bir de tabii parti av sahası sorunsalı vardı. Yeteri kadar manzara eşyası topladıktan sonra bu av sahasının hazine eşyasını solo deneme imkanı da sunuyor bu yeni özellik. Alan Sörbi'nin manzara tablosu geliştirmesi Ağustos ayı içerisinde oyuna sürülecek. Yine Ağustos ayı içerisinde oyuna eklenecek olan bir başka özellik kimya taşı sisteminin yenilenmesi. Hiç beklemiyordum bunu. Kimya taşı sistemi gereksiz düzeyde sinir bozucu bir sistem. Bir kere karmaşık bir aşama ve derece sistemi var. Buna ek olarak da Kadim Örs'ün yani Agres'in artık rüya atlara kadar etki ettiği bu oyunda kimya taşı sistemindeki şans faktörü yıllar sonra bile hala oyuncunun belini bükmeye devam ediyor. Bu durumu kökten değiştirmek için kimya taşı sisteminde yeniliğe gittiler. Öncelikle mevcut kimya taşları kusurludan parlayana kadar toplam 8 seviyeden oluşuyor. Ayrıca renk derecelerine göre de beyaz, yeşil, mavi ve sarı olmak üzere 4 türe ayrılıyor. Çok karmaşık. Bu yüzden bundan sonra kimya taşı seviyesi ve derecesini basitleştirmek istediklerini dile getirdiler. Artık seviyeler kusurlu, sağlam, keskin, göz alıcı, harika ve parlayan olarak 6 adete düşürülüyor ve her seviyenin derecesi de standart olarak sarı renkte birleşecek. Silinen dereceye ait kimya taşına sahip maceracılar için değerine uygun şekilde gümüş para gönderilecek. Bu düzenleme ile birlikte arayüz yapısı da değişecek bu sistemin. Aynı zamanda yükseltme zorluğunda da değişiklikler olacak. Artık ekranda başarı oranı gösterilecek ve kron taşı kullanılması durumunda başarısız olunsa bile kimya taşı yok olmayacak. Ve az önce bahsi geçen Kadim Örs artık kimya taşları içinde yükseltme denemelerinde geçerli olacak. Fakat en üst seviye kimya taşı yani parlayan kimya taşı nadir ve sembolik bir eşya olduğu için gereken agri sözü miktarı oldukça yüksek olacak. Bu özellik de Ağustos ayı içerisinde oyuna ekleniyor olacak. Dine Arduanat Doom konusu. Bir T10 Dine, bir T10 Arduanat ve bir T10 Doom'un bir araya gelmesiyle elde edilecek ismi henüz belli olmayan Dine Arduanat Doom olarak bahsedilen yeni bir binek geliyor oyuna. Yani T11 binek diyebiliriz diye düşünüyorum. Öyle olmasa bile ben öyle isimlendiriyorum. Video boyunca da böyle bahsedeceğim. Bu düz arazide efsanevi Doom gibi hızlı koşan, havada efsanevi Arduanat'a dönüşüp süzülebilen, denizde ise efsanevi Dine'ye dönüşüp suyun üzerinde koşabilen bir binek. Bu bineği elde etmek için yapman gereken şey ise Krogdalı yuvası üretmen. Eğer Krogdalı yuvan var ise otomatik olarak bu bineğe sahip olacaksın. Şimdi bu atın şöyle bir özelliği de var aslında. 3 tane T10 atının bulunduğu Krogdalı yuvasını da kaybetmiyorsun. Yani ana karakterinle bu atı dışarı çıkarıp kullanabilir. Yuvayı ise yan karakterine vererek değerlendirebilirsin. Bu atta çift kişilik becerisi hariç 37 becerinin hepsi var ve %100 öğrenilmiş durumdalar. Aşama 1 başlangıç potansiyelleri de her rüya atının en yüksek değerlerine göre ayarlandı. Yani hız en hızlı Arduanat'a göre, dönme ise en yüksek Doom'a göre ayarlandı. Black Desert'ın en iyi atı olduğu için en üst düzey potansiyelle geliştirmenizi tavsiye ederiz diyorlar. Henüz ata bir isim vermemişler ve fikirlere açık olduklarını da dile getirdiler. Bu binek de Ağustos ayı içerisinde oyuna dahil edilecek. Bir başka konu dünya haritası. Artık ailedeki karakterlerin dünya haritasında nerede, hangi konumda olduğunu görebileceğiz. Bildiğin gibi şu an bir karakterin nerede olduğunu gözlemlemek için karakter seçim ekranını kullanıyorduk. Artık bu karakterleri dünya haritası üzerinde yer alan ve bölgelere göre kategorize edilmiş bir listeden ve doğrudan dünya haritası üzerinden yerleştirilmiş simgelerden kontrol edebileceğiz. Bu özellik sadece karakterin bulunduğu bölgeyi veya şehri göstermiyor. Haritayı yaklaştırdığımızda aslında bulunduğu net konuma kadar bilgi alabiliyoruz. Ayrıca her şehrin üzerinde o şehrin coğrafik sınırları içerisinde konuşlanan kaç adet karakterimiz olduğunu gösteren bir sayaç da yer alıyor olacak. Aynı zamanda bu özelliği daha fonksiyonel hale getirecek birkaç eklenti daha dahil etmişler. Artık yan karaktere giriş yapmadan doğrudan harita üzerinden dilediğimiz yere taşıma komutu verebileceğiz. Daha önce karakter taşıma özelliği sadece köyler arasında kullanılabiliyordu. Bu yeni geliştirme ile birlikte karakterlerimizi bağlantı noktalarına da gönderebileceğiz. Taşıma süresi yine olacak. 20 dakika gibi bir süre gösterildi şölende ve köyler arası taşıma ücretsiz, bağlantı noktasına taşıma işleminde ise az miktarda gümüş para gerekecek. Ayrıca karakter seçim penceresi üzerinden kullandığımız özelliklerin tamamı artık dünya haritası üzerinden de kullanılabilir olacak. İşte yan karakterlerin envanterini kontrol etme, mevcut enerjisinden tut sahip olduğu binek bilgisine kadar hali hazırda kullanabildiğimiz özelliklerin tamamı burada da geçerli olacak. Bu özellik 16 Temmuz tarihinde Kore, 17 Temmuz tarihinde de MENA serverına dahil edilecek. Dünya haritası üzerinde yapılmış değişikliklerin birisi de harita üzerindeki soru işareti şeklinde gördüğümüz alınmamış bilgilerin gruplanması ve tek bir noktada sade bir şekilde gösterilmesi olmuş. Buna ek olarak dünya haritası hem bir arayüz hem de birçok fonksiyonu üzerinde barındıran bir araç olduğu için oyunculara karmaşık geldiğinden bahsettiler. Bu durumu göz önünde bulundurarak bazı büyük değişiklikler yaptıklarını da dile getirdiler. Haritaya bir ana menü ve alt menü alanı eklediklerini ve bunu sık kullanılan özelliklere göre yapılandırdıklarını da ifade ettiler. Ayrıca haritanın sağ tarafında
kısmında, sağ alt kısmında bulunan bazı fonksiyonlara ait simgeleri de sol üst bölüme bir konteyner halinde ekleyip daha anlaşılır, sade bir görünüm ve daha kullanışlı bir harita arayüzü hedeflemişler. Bu değişiklikler ise Eylül ayı içerisinde oyuna dahil edilecekler. Şimdi bir başka konu PvP direncinin kaldırılması konusu. Bu çok hakim olduğum bir konu değil ama mümkün olduğunca anlamaya çalıştım. Birkaç kez tekrar izledim ve mümkün olduğu kadar anlaşılır şekilde özetlemeye çalışacağım. PvP direncinin kaldırılması konusundan daha önce de bahsedilmişti. Bu konuda çalışma yaparken Pearl Abyss aslında içeride, yani oyunda çok eski sistemlerin var olduğunu ve hesaplama yöntemlerinin oldukça karmaşık olduğunu, bu nedenle sadece PvP direncinin kaldırılması değil, PvP'yi bir bütün halinde yeniden ele almanın gerekli olduğuna karar kılmışlar. Bu yenileme süreci 4 ana başlıkta kategorize edilmiş. Bu başlıklarda şu şekilde: 1. Hasar hesaplama formülünün düzenlenmesi, 2. PvP'de direncin kaldırılması, 3. Sinerji katsayısının gruplandırılması, 4 de ekipman gelişimini daha fazla hissedebilmemiz için yapısal bir iyileştirme. Öncelikle hasar hesaplama formülünün düzenlenmesi hususunda özellikle isabet ve kaçınma konusunda terim karmaşasını ortadan kaldırmak ve kafa karışıklığını gidermek istediklerini belirttiler. Yani temel olarak PvP terminolojisini daha anlaşılır, daha net, oyuncunun kafasını karıştırmayacak şekilde ele alacaklar. Ayrıca şu anda sınıfların özelliklerine göre her becerinin isabet etkisi farklı şekilde uygulanıyor. Bu yüzden dengeyi sağlamakta zor oluyor dediler. Ek olarak duruma göre adaletsizlik hissedilen anlar da yaşanabiliyor ve bunların ardında her beceriye eklenmiş isabet oranı yatıyor dediler. Bu yüzden her sınıfın kendi becerisine eklenen isabet oranı değerleri tamamen kaldırılacak. Bunun yerine tüm karakterlerin ortak becerisi olan sonsuz ustalık pasifine beceri başına level arttıkça ek 18 isabet etkisi eklenecek. Ancak karaktere özgü pasif becerilerde uygulanan isabet etkisinin aynı şekilde kalacağını belirtmekte fayda var. Böylece tüm sınıflar isabet oranı artışı sağlayan becerilerle yapılan komboların kısıtlaması olmadan çok daha çeşitli kombolar oluşturabilecekmiş. Bir de süper zırh durumundayken hasar azaltma oranı konusu var. Bu hasar azaltma oranı şimdiye kadar çarpan olarak uygulanıyordu. Ancak oyundaki çeşitli bufflarla beraber kullanıldığında farklı şekillerde uygulandığı için bu yöntemi değiştirecekler. Bu düzenleme ile birlikte farklı şartlar ve koşullar altında ortaya çıkan olağan dışı hasar azaltma etkileri üzerinden de düzenleme yapmış olacaklar. Bir başka konu da ırklara karşı ek hasar artışı ile ilgili düzenleme konusu. Artık bu uygulama şeklini PvP ve PvE olarak net bir şekilde ayırmak istediklerini dile getirdiler. Özellikle insanlara karşı ek hasar durumu artık PvP'de diğer maceracılar ile savaşırken etkin olmayacak. Yani bundan sonra insanlara karşı ek hasar yalnızca insan tipi canavarlara karşı etkin olacak. Peki PvP'de ne kullanılacak o zaman? Bu PvP'de karakterlere karşı ek hasar adında yeni bir etkiyle değiştirilecek. Şimdi ister istemez kafada şöyle bir soru işareti canlanıyor. Benim insanlara karşı ek hasar setim vardı ve ben bunu hem PvE hem de PvP'de kullanıyordum. Ne yapacağım şimdi? Oturup karakterlere karşı ek hasar içerecek şekilde aynı seti tekrar mı yapacağım? Hayır. Aslında üzerinde insanlara karşı ek hasar olan tüm eşyalara aynı değerde karakterlere karşı ek hasar etkisi de eklenecek. Hasar hesaplama formülünün düzenlenmesi çalışmaları kapsamında bu karakterlere karşı ek hasar etkisini ileride daha uygun şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu nedenle PvE için insanlara karşı ek hasar, PvP için de karakterlere karşı ek hasar etkilerinin baz alınacağını göz önünde bulundurmalısınız diyorlar. Ayrıca ırklara karşı ek hasar canavarlara karşı AP sınırını aşmayacak şekilde değiştiriliyor. Kısacası bu alt sınır, yani soft cap'i artık geçemeyeceğini anlamına geliyor. Şimdi bu kısımla ilgili av sahasının zorluğu ve verimliliği hakkında genel bir düzenleme daha yapılacağını söylediler. Bununla ilgili detaylı bilgileri ileride paylaşacaklarmış. Bir başka konuda çağrılmışlar hakkında. Çağrılmıştan kastı bu summon edilen avcının kurdu, cadının golemi gibi çağrılan varlıklar konusu. Bunların hasar hesaplama formülü artık ana karakterle aynı şekilde uygulanacakmış. Artık çağrılmış yaratıklarda karakterin özel hasar etkisinden faydalanabiliyor olacak. Benzer şekilde belli durumlarda ortaya çıkan hasar artışı etkisinden de faydalanabileceklermiş. Yani artık hasar hesaplamaları bir canavar olarak değil, karakter ile aynı potansiyeller üzerinden hesaplanacak ve az önce bahsi geçen konuya atıfta bulunarak bundan sonra çağrılmışların canavar olarak değil, karakter ile aynı şekilde karaktere karşı ek hasardan etkileneceğinin de altını çizdiler. Son olarak çağrılmış yaratıklarda artık geceleri güçlenmeyecekler. Normalde bu varlıklar geceleri diğer canavarlar gibi güçleniyorlardı. İkinci konu PvP'de direncin kaldırılması konusunda ise kelimenin tam anlamıyla ileride PvP'de direnç hiç çalışmayacakmış. Fakat PvE'de hala geçerli olacak. Orada kaldırılmayacak. Şimdi bu direnci ortadan kaldırınca grep birden çok daha kıymetli hale gelecek ve grep yeteneğine sahip sınıflar aşırı güçlü bir pozisyonda olacaklar. Bu yüzden grep animasyonlarını daha ayırt edilebilecek şekilde çözmeye çalışacaklar. Yani muhtemelen benim anladığım grep atacak karakterlerin kolay anlaşılır, ayırt edilebilir bir hazırlık animasyonu olacak. Bunun hangi karaktere ne tür bir etkisi olacağı incelenecek ve hızlıca dengelenecekmiş. Fiziksel yakalanma konusunda da bazı küçük ayarlamalar yapılabilirmiş. Tabi direncin kaldırılması
kaldırılması konusunda sadece buna odaklanmadıklarını, farklı çalışmalarda yürüttüklerini ve test ettiklerini, en verimli yöntemi canlıya almak için çalıştıklarını da dile getirdiler. Ayrıca PvE'de bir anlam ifade etmediği için yakalanma direnci etkisi de PvE'den tamamen kaldırılacakmış. İlgili direnç artışı ve yok sayma etkisi olan eşyalar gümüşe çevrilecek ve oyun içi postadan gönderilecekmiş. Şimdi burada bir konudan daha bahsedildi. Fare ile hareket özelliği. Bu özellik tamamen engellenecek. Hem dengeyi olumsuz etkilediği hem de PvP'de desing'e sebep olduğunu dile getirdiler. Yani bu daha iyi bir PvP ve daha istikrarlı bir savaş ortamı için yapılan bir seçimdir denildi. Ya iyi de burada toplamanın suçu neydi peki diye sorasım geliyor. Yani bu fare ile hareket özelliği toplamada çok önemli. Şart mı? Değil tabii ki. Ama birçok şeyi değiştiriyor. Özellikle odunculuk gibi kaynaklar arasındaki mesafenin fazla olduğu bölgelerde verimli toplama yapmanın yegane yolu fare ile hareket özelliğinden faydalanmak. Ben bu konuyu yanlış anlamışımdır. Fare ile hareket özelliğinden bahsetmiyorlardır diye çok ümit ettim. İşin içinden çıkamayınca da Wait for me to join'e Deniz'e sordum. Sağ olsun o da hiç acımadan gerçekten bahsedilen konunun fare ile hareket olduğunu onayladı. Yani umarım toplamayı da göz önünde bulunduruyorlardır bu kararı alırken ve buna bir alternatif getirirler diye düşünüyorum. Yoksa Life Skill'de benim için S klasmanında olan toplama muhtemelen A+'a kadar gerileyecek. Umuyorum bunu düşünmüşlerdir. Bunun için bir çözümleri vardır. Son olarak ekipman gelişimini oyuncuların daha fazla hissedebilmeleri için bundan sonra AP değeri 310 ve üzerinde ise her 1 AP için canavarlara karşı 5 AP eklenecek. Bu konuda denge ayarları için testler devam ediyor. Bu yüzden ileride bu değerlerde değişiklikler olabilir. Ayrıca tüm av sahalarının PvE yapısı yenilenecek ve AP gereksinimleri de yeniden düzenlenecekmiş. Burada hedef istenen potansiyelleri net bir şekilde kademelere ayırmak. AP değeri gereksiniminin altındaysa ciddi bir şekilde verimin düşmesi. Eğer doğru yere gidersen de net bir şekilde başarı elde etmen üzerine kurulu bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle AP artışı daha fazla hissedilebilir olacak diyorlar. Ayrıca AP değerin av sahasının AP gereksiniminden daha yüksek olursa verimlilik ciddi şekilde azalacak. Yani AP arttığında artık o av sahasında kalman için bir sebebin yok diyorlar. AP yükseldikçe daha üst seviye av sahalarına gitmek başta ganimet olmak üzere daha elle tutulur, gözle görülür avantajlar sunacakmış. Bunun dışında basit minik dikkatsizlikler ya da hatalar neticesinde yüksek hasar yemek ve kendini ölü bulmak yani ani ölüm durumu azaltılacakmış. Bir de AP'ye çok odaklanıp DP'nin daha geride bırakılması durumu içinde DP artık belli başlı bölgelerde örneğin aşamalı zindan tipi içeriklerde minimum gereksinim şartı barındıracakmış. Yeterli DP'ye sahip değilsen o bölgeye giremeyeceksin kısaca. Kara tapınak ve atraksiyon içinde AP artı DP değerleri yeniden düzenlenecekmiş. Özetlemek gerekirse bundan sonra alan av sahaları AP'ye odaklanarak daha verimli olacak ve kara tapınak gibi aşamalı içeriklerde de AP ve DP şartlarının sağlanması temel alınacak. Bütün av sahaları ve PvE içeriği tamamen yenilenecek. Bunu yaparken nerf hissettirecek bir durum olmaması için de çaba göstereceklerini dile getirdiler. Tüm bu değişikliklerin Temmuz sonu dönemde oyuna sürülmesi bekleniyor. Şimdi bir başka konu macera günlüğü ödüllerinin birleştirilmesi. Macera günlüklerinde AP, DP gibi temel potansiyelleri artırabileceğimiz ödüller farklı günlüklere dağılmış durumda bildiğin gibi. Yapılması gereken çok fazla şey var. Bu yüzden artık sadece Igor Bartali'nin macera günlüğünden biri tamamlandığında AP, DP, isabet, kaçınma, maksimum nefes, maksimum MP ve maksimum HP'ye kadar tüm potansiyel ödüller alınabilecek şekilde iyileştiriliyormuş. Bu durumda mevcut macera günlüklerinin işlevi belirsizleşiyor tabii. Bu yüzden renkli ünvanlar gibi özel ödüller ekleyerek meydan okuma, hedef içeriklerine dönüştürmeyi planlıyorlar bunları. Güncelleme ile birlikte zaten bu günlükleri tamamlamış olan maceracılar için ödüller hemen verilecekmiş. Şölende değinilen bir başka konu da artık zamanı gelmişti dediğimiz gümüş işlemeli yaşam elbiseleri konusu. Şimdi gümüş işlemeli yaşam elbiseleri yaklaşık 8 yıllık bir maziye sahip ve aslında hala önemini koruyor. Yani miadını doldurmuş değil. Farklı yaşam seviyelerinde, farklı masterlerde, farklı mesleklerde ve hedeflenen kazanıma göre hala belli başlı durumlarda Manos yaşam elbisesi kullanmak yerine gümüş işlemeli yaşam elbisesini kullanmak hala makul. Fakat gümüş işlemeli yaşam elbiselerine artık veda ediyoruz. Oyundan kaldırılıyorlar. Sürekli kıyafet değiştirmenin oyuncu için bir sorun olduğundan ve buna bir çözüm üretmek istediklerinden bahsettiler. Yani eğer amaçları gerçekten buysa yakın zamanda artık ekipman penceresindeki yaşam sekmesine yaşam ile ilgili tüm itemları sadece ekipmanları değil kostümdür, takıdır, kimya taşıdır, kitaptır ve benzeri gibi tüm itemları atabiliriz umarım. Çünkü aslında sürekli belli başlı itemları değiştirmek durumunda kalmanın oyuncuyu rahatsız ettiğini ve bunu iyileştirmek istediklerini ifade eden bir oyun şirketinin nihai amacı tam olarak bu olmalı diye düşünüyorum. Umarım bu amaca hizmet eden bir değişikliktir bu. Günün sonunda beceri yani master beklentisi olmayan ticaret ve çiftçilik hariç diğer tüm mesleklere ait gümüş işlemeli yaşam elbiseleri oyundan kaldırılıyor. Bu gümüş işlemeli yaşam elbiselerinde bulunan yaşam experience artışı, aşçılık süresi azaltma, işleme başarı oranı gibi bazı etkiler vardı bildiğin gibi. Bunların tamamı Manos elbiselerine eklenecek. Gümüş işlemeli yaşam elbisesinin kaldırılmasıyla bu elbiseye sahip olan oyunculara da yükseltme derecesine göre ödül verilecek. Belirli bir seviyenin altında gümüş işlemeli yaşam elbisesi olan oyunculara elbise karşılığında gümüş para verilecek. Bu seviyenin üzerindeki yükseltme
yükseltme derecesine sahip oyunculara da bunların değeri ölçüsünde Jin, Bon, Won gibi yaşam experience avantajı olan şafak kristalleri verilecek. Yani şölendeki sunumda artı 0, artı 1 ve artı 2 için gümüş para, artı 3, artı 4 ve artı 5 için kristal şeklinde gösterdiler. Ama tabi bu değişiklik gösterebilir. Bir aksiyon almadan önce bunu göz önünde bulundur. Çünkü şölenlerde bilgisi paylaşılan bu geliştirmeler oyuna uyarlanana kadar değişebiliyorlar. Zamanında Manos takıların Preone takılara dönüşümü için paylaşılan bilgide örneğin çok radikal değişiklikler olmuştu. Gümüş işlemeli yaşam elbiselerinin Ağustos ayı içerisinde oyundan kaldırılması planlanıyor. Bir sonraki konu yaşam şafak kristali. Bildiğin gibi PvE'de karazat aksesuar takılıyken açılan şafak kristali slotları vardı. Bu slotlar artık Preone takılar takılı olduğunda da açılacak ve kullanılabilecekler. Bu sayede Life Skill için üretilen yeni Jin, Bon ve Won kristalleri de bu slotlara takılabilecek ve artık sürekli kıyafet değiştirmeye gerek kalmadan bu etkilerden faydalanabileceğiz. Kristallerin üretim yöntemleri ekrandaki gibi olacak. Şafak özüğü, 30 doğa izi ve 500 sihirli ışık taşı kristali ile Won şafak kristali, 5 adet Won şafak kristali ile Bon şafak kristali, yine 5 adet Bon şafak kristali ile de Jin şafak kristali üretilebilecek. Şölendeki ekrana yansıtılan görsellerde yöntem böyle görünüyor. Fakat söylediğim gibi oyuna gelene kadar değişiklik gösterebilir. Her bir kristal türünün tam olarak etkisi ne olacak? Bunu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Bu düzenlemede gümüş işlemeli yaşam elbiselerinin kaldırılması gibi Ağustos ayı içerisinde oyuna sürülecek. Şimdi bir de nefes alan yeşillik kristali adında bir kristal daha ekleniyor oyuna. Bu yeni bir yaşam kristali olacak. Bildiğin gibi Life Skill'de iki tür kristal kullanıyoruz. Canlılık kristali yaşam becerisi, hayat kristali de yaşam experience avantajı sunuyor. Nefes alan yeşillik kristali ise canlılık ve hayat kristallerinin birleştirilmiş ve daha üst seviye bir versiyonu olacak. Bu kristal yaşam experience ve yaşam becerileri avantajını bir arada bulunduracak. Bir süredir bu kristaller sorun çıkarmaya başlamıştı bildiğin gibi. Özellikle 3K Master'i geldiğinde artık çok sık kristal değiştirir olduk. O an yaptığın mesleğe veya gittiğin bölgeye göre kristal değiştirmek durumunda kalıyordun ve bazı durumlarda da aslında farklı sayıda canlılık ve hayat kristallerinden oluşan karmaşık bir kristal seti de kullanman gerekiyordu. Artık hem yaşam becerileri hem de yaşam experience'tan maksimum verimi almak için bir gözünün sürekli kristallerde olması gerekiyordu. Bu yeni kristal sahip olduğu hem yaşam experience hem de yaşam becerileri avantajı ile bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bu kristalin üretim yöntemi konusunda fazla detay verilmedi. Toplama eşyalarından malzeme elde ederek üretim yapabilirsiniz dediler. Önümüzdeki günlerde bu kristalin üretim yöntemi ile ilgili daha detaylı bilgi paylaşılacaktır. Şölende bahsi geçen bir diğer konu da işleme başarı oranı konusu. Manos usta elbisesi etkisine işleme başarı oranı dahil edilecek. Gümüş işlemeli usta elbisesi de kalkacağı için artık başarı oranı artı experience mi yoksa mastery mi ikileminden kurtulmuş olacağız. Bunun dışında geçtiğimiz yıl içerisinde eğitim mesleğindeki binek experience'e yapılan takviye gibi işleme mesleğindeki işleme başarı oranına da takviye uygulanacak. Yani temel işleme başarı oranı artırılacak. Bu değişikliğinde yani işleme başarı oranının artırılması da Ağustos ayı içerisinde oyuna sürülecek. Bu şölende Life Skill ile ilgili dikkat çeken bir başka konu da Clown'un eski ay tohum kesesi oldu. Çiftçilikte kullanılan tohumların üst üste steklenmesi üzerine birkaç şölendir konuşuluyor. Fakat bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı ve bu konunun beklenenden daha çok süreceği fark edilmiş. Bu nedenle sorunu çözmek için tohumların tutulacağı ayrı bir envanter hazırlamışlar. Fakat tohum envanterinden doğrudan çite ekim yapmanın da mümkün olmayacağını, envanterin yalnızca tohumları saklamak için kullanılabileceğini belirttiler. Bu 50 slotluk bir envanter olacak. Duruma göre ileride ekleme olup olmayacağını kontrol edecekler. Eğer çiftçilik seviyen becerikli biri üzeri ise eski ay tüccarı ile etkileşime girerek elde edebileceksin bu envanteri, bu tohum kesesini. Senin de tahmin edebileceğin gibi bu envanter her aile için yalnızca bir kez elde edilebilecek. Clown'un tohum kesesi 9 Temmuz tarihinde Kore, 10 Temmuz tarihinde de MENA serverına gelecek. Evet, şölende bahsedilen bir başka konu da yükseltme penceresi arayüzünün iyileştirilmesiydi. Bu değişikliğin ana noktası temelde iki bölümden oluşuyor. Bunlardan biri envantere yükseltme malzemeleri sekmesinin eklenmesi. Şu anda Vax'ın tavsiyesi ve çığlığı gibi yardımcı malzemeler karakter bazına dağılmış ve ince envanterinde yer kaplayan bir durumda. Artık temel envanter ekranında yeni bir yükseltme sekmesi olacak. Bu yükseltme envanterinin içine kron taşı, Vax'ın tavsiyesi, Vax'ın çığlığı, peri kutsaması, çekiç gibi eşyalar otomatik olarak yer alacak. Burada listelenecekler ve en güzel yanlarından birisi bu envanter sekmesi aile genelinde ortak olarak kullanılabilir olacak. Özellikle Vax'ın tavsiyesinin çok fazla türü var. Çünkü her seviyesi için farklı bir parşömen var. Bu sekme sayesinde bundan sonra çok daha kolay yönetilebilir olacaktır. Ancak bir şey var. Karataş ve karanlık tüketimin kökeni gibi merkez pazara kaydedilen ya da başka bir kullanım amacı olan malzemeler eskisi gibi karakter bazında korunuyor olacak. Şimdi bu bölümde şundan da bahsettiler. Fail Stack aslında başarısızlık için bir ödül konseptiydi. Ama artık yükseltme için mutlaka gereken bir unsur haline geldi. Bu yüzden Fail Stack ile ilişkili olan Vax'ın çığlığı, karanlık tüketim kökeni gibi kaynakları da yükseltme oranı artışı adıyla yükseltme arayüzünde oyuncuların kullanabileceği şekilde düzenlediklerinden bahsettiler. Yani artık doğrudan yükseltme penceresi üzerinden Vax'ın çığlığının yanı sıra karanlık tüketim fonksiyonunu da kullanabileceğiz. Bu yeni yükseltme penceresi arayüzü 30 Temmuz tarihinde Kore, 31 Temmuz tarihinde de MENA serverına
da dahil edilecek. Evet, şölende bahsedilen bir başka konu devam eden etkinliklerin oyuncular tarafından daha kolay takip edilmesi ve gözden kaçırılmaması için oyun ekranı üzerinde geliştirme yapılmış. Bildiğin gibi şu ana kadar biz devam eden etkinlikleri genelde internet sitesi üzerinden takip ediyorduk. Artık bu etkinlikleri oyun içerisinden takip edebilecek ve eklenecek olan Git butonu aracılığıyla da doğrudan etkinliğin konumuna yönlendirme alabileceğiz. Ayrıca etkinliklerin kalan süresini de bu pencere üzerinden görebilecekmişiz. Bu sayede etkinlikler arasında öncelik belirlemek oyuncular için daha da kolaylaşacaktır. 20 Ağustos tarihinde Kore, 21 Ağustos tarihinde de MENA serverına uygulanacak. Şimdi yeni maceracılar için bahsedilen bir konu var. Bundan sonra yeni maceracılara yaklaşık 10 milyar gümüşlük dünyaya yerleşim desteği ödeneği sunulacağından bahsettiler. Yeni oyuncu oyunu oynayıp geliştikçe kademeli olarak toplamda 10 B'ye tekabül eden bir destek ödeneği alacakmış. Konu sezon sunucusundan açılmışken yeni oyuncuların sezon sunucusundan mezun olma süresinin ortalama 9 gün olduğunu belirttiler. Valla bu süre muhtemelen MENA'da 5 ila 8 saat arasında bir şeydir. Genelde yarım gün içerisinde mezun oluyor herkes. Şimdi bu süreyle ilgili bir sıkıntımız yok. 9 gün bizce makul bir süre. Fakat bu kişiler genelde sezondan ceplerinde 400 milyon gümüş ile 1 milyar gümüş arasında bir para ile mezun oluyorlar. Yani bu sezon sunucusu dışında oyun oynayan normal bir oyuncu için artık çok düşük bir para miktarı. Bu yüzden burada yeni oyuncuya toplamda 10 milyar gümüşlük bir başlangıç sermayesiyle destek olmak istediklerini dile getirdiler. Bu değişiklik 2 Temmuz tarihinde devreye alınacak. Şimdi bir başka konu Karı Tapınak bossları. Bildiğin gibi bu bosslarda infaz sayıları sınırlı. Artık tüm infaz haklarını kullansan bile diğer maceracılara yardımcı olabilmek için Kara Tapınağa girebileceksin. Ama burada önemli bir nokta var tabii ki. Eğer infaz hakkı sayısı sıfıra inmişse alt ettiğin Kara Tapınak bossundan ödül alamayacaksın. Benzer şekilde ataraksiyon içinde bir değişiklik yapılacağından bahsedildi. Artık hançeri boss yok edip görevle almak yerine doğrudan düşürerek elde edilebilecek şekilde değiştirmeyi planlıyorlar. Bu değişikliği de 10 Temmuz güncellemesiyle birlikte oyuna dahil etmeyi planlıyorlar. Evet, bir diğer konu da bildirimler ve ekran temizliği konusu. Öncelikle Pearl Abyss Black Desert Online'da oyuna yeni başlayan oyunculara çok fazla yardımcı olan, onları destekleyen bir mottoya sahip. Bu büyük destekle motive olup bir hevesle oyuna başlayan oyuncular çok hızlı gelişiyorlar. Fakat büyük bir kısmının daha oyuna başlangıç aşamasında uyum sorunu yaşayıp zorlandıklarını analiz etmişler. Yani oyuncunun eline sen item veriyorsun, altına binek veriyorsun, cebine parasını koyuyorsun. Başlangıç aşamasında ihtiyaç duyacağı her şey var fakat oyuncu harekete geçmiyor. Gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyor. Özellikle sezon sunucusundan çıktıktan sonra birçok oyuncu ne yapacağını bilmiyor. Çünkü yeni oyuncuya UI çok kalabalık, zor ve karmaşık geliyor. Eski oyuncu için de yıllardır buna maruz kalmak zaten çok yıpratıcı bir durum. Bu durumu düzeltmek için ilk olarak ekranın üzerindeki bildirimlerin iyileştirileceğinden bahsettiler. Yani diğer maceracıların eşya kazanımı veya yükseltme başarısı bilgisi gibi bildirimler varsayılan olarak kapalı olacak. Artık mesajlar gecikmeden anında gösterilecek ve daha sade hale getirilecek. Klan üyelerinin yükseltme bildirimi de artık ayarlardan kapatılıp açılabilecek. Bir başka konu tuvala değişiklikleri. Şimdi tuvala aksesuarları için bundan sonra 3 derecenin altında yükseltme başarısızlığı olmayacakmış. Sezon sunucusu Black Desert Online'da sıkça kullanacağı birçok özelliği yeni oyuncuya tanıtan bir mini versiyon olduğu için bu itemlerin parçalanması kuralını da tamamen kaldırmadılar. Yalnızca TET derecesi ve üzeri için etkin olacak şekilde ayarlandı. Bu da 2 Temmuz tarihinde oyuna eklenecek. Bir başka konuda Karolin buff'ı. Karolin buff'ının Klan Ligi başta olmak üzere birçok içerik için sorunlara yol açtığından bahsedildi. Bu nedenle Karolin buff'ını tamamen kaldırmayı düşündüklerine değindiler. Bir başka konu Olvia Okulu. Olvia çevresini acemilere özel bir alan olarak yenilemeyi planlıyorlar. Adı Olvia Okulu olacakmış. Burası tamamen yeni oyuncuların temel sistemleri pratikte öğrenebilecekleri şekilde tasarlanıyormuş. Olvia Okulu geliştirmesinin oyuna yansıması uzun zaman alacakmış ve Olvia bölgesinin görünümü de büyük ölçüde değişecekmiş. Uzun vadede Olvia'yı aslında tamamen yeni bir başlangıç alanı olarak düşündüklerine de bir diğer konu ince envanteri. İnce envanterinde özellikle kostüm sayılarının artmasıyla meydana gelen karmaşayı elbise odası gibi bir çalışmayla çözmeyi planladıklarını, elbise odası gelene kadar ince envanterindeki karışıklığı geçici olarak çözmesi için bir çanta hazırlamışlar. Bu çantanın ismi Patrigion'un ekstra büyük kıyafet çantası olacakmış. Bu çanta 40 slottan oluşacak ve Vefa dükkanından elde edilebilecek. Aile başına 5 adet Patrigion'un ekstra büyük kıyafet çantası bulundurabileceğiz. Yani toplamda 200 slotluk ekstra ince envanteri eklenecek. Bu ince envanteri değişikliği 23 Temmuz'da Kore, 24 Temmuz'da da MENA serverına dahil edilecek. Bunun dışında Merv'in taşınabilir çantası adında bir çantadan da bahsedildi. Fakat bu çantanın amacı aslında depolama, saklama değil, kıyafet değiştirmeye odaklı olacakmış. Zaten bu çantayı açtığımızda bir depolama alanı gibi değil, daha çok itemların ait oldukları slota yerleştirildikleri bir arayüz ile karşılaşacağız. Merv'in taşınabilir çantası da aynı şekilde Vefa dükkanı üzerinden yılda 12 adete kadar alınabilecek. Tabii tüm bu değişikliklerin neticesinde Patrigion'un çantası artık satın alınamayacak ve çantanın içerisinde yer alan kıyafeti değiştir fonksiyonu da kaldırılacak. Bunun yerine şu ana kadar satın aldığın kaç tane Patrigion'un kıyafet çantası varsa o kadar Merv'ün taşınabilir çantası verilecek. Ve bundan sonra satın alamasak bile mevcut Patrigion'un çantalarını da kullanmaya
kullanmaya devam edebileceğiz. Sadece içerisindeki kıyafeti değiştir fonksiyonu bulunmayacak. Artık orada yer almayacak. Bu değişiklik 24 Temmuz tarihinde MENA, 23 Temmuz tarihinde de Kore sunucusuna eklenecek. Bir diğer konu baş yardımcı konusu. Artık yardımcının görünümünü minik bir şeyi veya devasa boyutlarda bir vahşi ile değiştirebiliyor olacaksın. Bu yardımcı kahya özelinde anladığımız kadarıyla biraz daha deneysel çalışmalar da yapıyorlar. Yardımcımıza isim verip yapay zeka fonksiyonu aracılığıyla onunla sohbet edebilmemiz üzerine çalıştıklarını da dile getirdiler. Bu değişiklikler, yani yardımcı kahya üzerindeki değişiklikler Eylül ayı içerisinde oyuna sürülecek. Ayrıca destek ayarlı karaktere geçerken bekleme ekranı olmadan direkt geçiş yapacak şekilde geliştirmeyi düşünüyorlar. Evet, sesim çok ciddi anlamda deforme oldu. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Şimdi Şölen'de Edanya bölgesinin hikayesine de değindiler. Ben bunu sona bıraktım çünkü hikaye oyuncuları çok sıkıyor. Ben çok seviyorum. Ya da en azından bir aşamaya kadar, Ataraksiyon'a kadar Black Desert Online hikayesini çok seviyorum. Sonrası çok sarmadı beni de. Ama oyuncular tarafından genel olarak çok önemsenmediği için, çok fazla dinlenmediği için sona bıraktım. Şimdi Edanya, Valencia'nın kuzeyinde bulunan ve aslında Haşhaşin'den hikayesini az çok duyduğumuz, bildiğimiz Aliaili kapılarının ötesinde Haşhaşinlerin anakarıdan çok az kişinin bildiği varlıklarla savaştıkları bir bölge. Edanya tıpkı Sonsuz Kış Dağı gibi iki kısımdan oluşacak. Şu an ekranda gördüğümüz ve yakın zamanda oyuna eklenecek bölüm Edanya'nın birinci kısmı. Güneybatı bölümünde oyuncular için yeni bir macera üssü olacak Hakinza Tapınağı var. Bu bayağı demircisi, ahırı olan bir köy. Etrafında da kırmızı renkli Edana kaleleri yer alıyor. Jordi'nin Aterion Kalesi, Enslar'ın Orbita Kalesi, Kapras'ın Zephyros Kalesi, Rusalka'nın Nymphemere Kalesi ve Karşı'nın Tenebraum Kalesi de Edanya maceramız boyunca kapısını çalacağımız kilometre taşları olacaklar. Edanya'nın ikinci kısmının ilk kalesi ise Sonsuz Kış Dağı'ndan tanıdığımız Kara Ejderha Marktanı'nın kalesi olacak. Şimdi bu isimleri ve kaleleri neden saydık? Aslında bunların çoğu Black Desert'ta çok bilindik isimler. Black Desert dünyasındaki en büyük din olan Elionizmin müridi Enslar, yolculuğumuz boyunca kara ruhun özüne dokunan Karşın, karanlık güçle bağlantılı Jordan ve Kapras ve bugüne kadar hikayesi anlatılmayan Corsair'ın annesinin ırkı olan deniz kızlarının kraliçesi Rusalka. Bunlar Edanya birinci kısmının kale sahipleri, yani bossları. Bu bosslarla mücadele ederken hem Edanya birinci kısmı deneyimleyeceğiz hem de geride kalan 10 yıllık süre boyunca ismini bir şekilde duyduğumuz bu karakterlerin bugüne kadar karanlıkta kalmış hikayelerine ışık tutacağız. Onlarla ilgili önemli detaylara ulaşacağız. Edanya ikinci kısmı ve Black Desert'ın birinci bölüm finalinde kime karşı savaşmamız gerektiğini ve neden onu yenmek zorunda olduğumuzu açıkça görecekmişiz. Bugüne kadar Black Desert Online'daki ana hikayemiz hep bir soru işaretleriyle karanlıkta kalmış bölgelerden ibaretti. Birçok karakterin motivasyonu hakkında net bilgiye sahip değildik ve ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorduk. Bu sefer hikayenin böyle askıda kalmayacağını, birçok konunun sonuca ulaşacağını ve bunun tam anlamıyla birinci bölümün finali olacağını, kesin ve net sonuçlar içereceğini dile getirdiler. Edanya bölgesi ana görevlerini alabilmek için son Gladius'u tamamlamış olmak gerekecek. Son olarak yaza özel 2 yeni kostüm seti de tanıtıldı bu şölende. İşte onlar da bunlar. Yani bence Edanya gibi bir bölge getirirken beraberinde Black Desert Online'ın temasına, şeytan diyarı motiflerine uygun fantastik bir kostümde tanıtmak varken bu şölende bikini göstermek bilemiyorum. Belki getireceklerdir böyle bir kostüm ama hazır olmadığı için şölen programına eklememişlerdir diye umuyorum. Umarım öyledir. Şimdi bingo'nun sonuçları da burada. 25 tahminden sadece 12 tanesi tuttu ve hiç bingo yapamadım. Tahminlerimin yarısı boşa çıktı. En azından bir bingo yapsaydık iyiydi. Her neyse, genel olarak şölende bahsi geçen konular bu şekildeydi. Bu şekilde gruplandırılabilir. Videoyu burada sonlandırayım. Bu aşamaya kadar izleme ya da dinleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.